Ha. Lay lay. Küba'da Türk dizileri de bolca var. Guido. Ha. Evet arkadaşlar, sıradaki durağımız Matanzas. Matanzas şehrindeyiz. Burası da Plaza de Libertad, buranın ana meydanı. Bu şehir bayağı güzel bir şehir. Havana'ya göre şöyle söyleyebilirim. Çok daha düzenli görünüyor, çok daha her şeyi bulabilirsiniz gibi görünüyor. Normalde daha kalabalık olmasa da nüfusu daha çok insan sokaklarda, daha farklı bir şehir açıkçası. Beklediğimden daha büyük çıktı. Şimdi birazcık şehri keşfe başladık. Birçok şehirde olduğu gibi Matanzas'ta da Jose Marti'yi koymuşlar meydana. Önde de zincirlerini koparmış, özgür kalmış bir kadın var. Buraya çiçekler bırakmışlar Jose Marti'nin önüne. Burada bir Airbnb'den ev tuttuk. O evin içini de gösteririm videonun ilerisinde. O evde kalıyoruz. Yollarda gezimiz başlıyor. ¿Necesitas pagar por esta calle? Hani her şey devlettendi? Evet. Her şeyi devletten beklememek. Komünist Bildiğin ülkede paramotor yapmışlar. Si vayara Tabuco, ¡Ven que roco! Aventurei! ¡Ataveira! ¡Ataveira, Ataveira! Si vayara Ataveira! Wakitori Guayama Tuneri. Tasdikle. Sivayara. Sivayara. Hey, hey,
Rio del Caminar'da. Şimdi tekneyle nehirde bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım. Ben bizi götürecekler sanmıştım ama günün sonunda İlker kaptan oldu yine. Evet yani. Yavaş, sakin. Sakin, yavaş. Yanımızda bir yedek tekne bizimle beraber geliyor. Şu önde bize yol gösterecek. Onunla beraber şimdi nehirde yolculuğumuza Biz başlıyoruz. pazarlık yaptık, fiyatı indirdik, o yüzden O yüzden şoförümüzü biz iptal kullanacağız. ettiler yani. Şoför vermediler bize. Ha, alın kullanın o zaman dediler. Adios, nos vemos. Evet, bir anda uçurma şöyle, önü çok kalkar Yok bunun. yok, zaten şey burada şimdi bakına gideceğiz arkadaşlar. Okey. Şu an bir tedirginlik oldu yani. Küba'nın nehrinde kendi teknemize binince. Harbiden. Hadi bakalım. Yukarıda bir restoran varmış. Arboleda diye böyle bir doğal park gibi bir yer var. Onun içinde de bir restoran varmış. Küba'daki en iyi yemeklerden birini yiyeceğimizi iddia ettiler. Bakalım Ve göreceğiz. kendi teknemizle gidiyoruz. Evet. O yemeğe. Timsah yoktur değil mi bir nehirde arkadaşlar? Herhangi bir durumda. Un, dos, tres, y... Evet, Rio de Canimar. Canimar nehrinde İlker kaptanımızla yolculuğumuz başladı ve devam ediyor. Sevdin mi? Vallahi güzel, bize de bir anı oldu yani. Evet. Değişik kuşlar görüyoruz. Tekne kullandık. Bu arada etrafımızda değişik balıkçılık kuşlar var. Üstümüzde akbabalar uçuyor. Çeşitli ağaçlar var. Çok şey ya, bitki çeşitliliği çok fazla. Evren var, kuş uzmanımız. O bize anlatıyor hangi kuşları gördüğümüzü. Ve İpek bu yolculuğumuzda. Küba'da tanıştığımız arkadaşlarımız, onlarla beraber yapıyoruz bu turu. Çok da keyifli oldu. Şimdi restorana doğru ilerliyoruz. Ama çok güzel oldu biraz doğal ortama kaçmak. Çünkü uzun süredir hep şehir merkezlerindeydik. Bu da farklı bir deneyim olmuş oldu. Zaten Matanzas'ta en ünlü yerlerden biri bu nehir. Ve nehrin sonundaki restoran. Herkes bize onu söyledi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz bakalım. Longoz ormanları gibi bu arada. Ağaçlar bayağı enteresan. Farklı böyle kökleri denize inen ağaçlar var. Yanımızdaki güvenlik teknesi de bizle beraber gelmeye devam ediyor. Evet, İpek'i verdik. Öbür tekneyi şu an o kullanıyor. Ben de özendim. Dönüşte de ben kullanacağım. Tamam. Evren, dönüşte de biz kullanalım ya. Çevireyim kamerayı, o tarafı çekeyim biraz da, hem de nehrin manzarasını görün. Hoppa. Peki nasıl? Evet ya. Evet ya, direkt alıştı yani. Bu da balıkçı. Değişik bir balıkçı bu da. Hepsini göstereceğim. Hop. Arkadaşlar yol boyu bu arada kuş gözlem yapıyoruz. Yine bir balıkçıl geçti yanımızdan, böyle mavi gri gibi. Şimdi restorana geldik sanıyorum. Bu arada şuradaki yeşil tonu gerçekten muhteşem. Çok değişik bir bitki örtüsü var. Park edeceğimiz yere geldik. İlker kaptan şimdi park etsin. Dönüşte de yolculuk bende. Hadi bakalım, çıkıyoruz karaya. Şimdi yemeklerimizi seçeceğiz. Restorana girdik. Bakalım neler varmış. Hola, que hola. Este es el pescado. Ese es pescado. El pescado, la langosta. Naranja.
Langota. Esto Ah, sao, vale, vale, vale. Vale. langota, muy buena, muy buena, Ajá. muy buena, muy buena, muy buena. Y lo otro sería el camarón, que míralo aquí mismo. Camarón, ha, calamar. Camarón. Shrimp, shrimp. Evet. Bakalım. Langosta. Istakozumuz geldi. Şöyle bir şey. Bakalım İlker deneme sürüşünü gerçekleştiriyor. Bueno, algo más. Sunumu güzel. Nada más. Gracias. Gracias. Ama sert bu da ya. Çıkarmaya çalışıyor şu an bakalım. Kabuğunu. Çıkardım. Bence lezzetli olacak çünkü sunumu ümit vaat ediyor. Nasıl? Bu sefer Başarılı oldu mı? mu? Güzel Oldu bir mu? sefer oldu. Kıma'daki güzel yemeğimizi bulduk. Hadi bakalım afiyet olsun. Arkadaşlar bu Rio de Canimar Rehri gerçekten cennet gibi bir yermiş. O kadar huzurlu ki ve çok farklı hiç hayatımızda görmediğimiz kuş türleri görüyoruz. Az önce mesela yine böyle değişik turuncu kuyruğu olan beyaz bir kuş gördüm. Tabii ben normalde uzmanlığım olmadığı için çok bilmiyorum ama yanımızda Evren olduğu için o bize bir böyle özel bir uygulamadan bakıp söylüyor hangi kuşu gördüğümüzü ve hatta orada gördüklerimizi de işaretleyebiliyormuş. Az önce yine mavi balıkçıl da geçti arkamızdan. Çok tabii kuşları yakalayamıyorum. O tamamen farklı bir konu, kuşların fotoğrafını, videosunu çekmek ama en azından kendi hafızalarımıza işliyoruz. Hava da bugün hafif bulutlu, çok güneşli olduğunda sanıyorum bayağı sıcak olabilir ama şu an tam nehirde gezinti yapmak için güzel bir gün. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go. Arkadaşlar bu Arboleda, şimdi biz denizden ulaştık ama bir de karadan ulaşımı var. Yalnız bu yol birazcık uzun sürüyor. Kıvrıla kıvrıla gidiyor anladığım kadarıyla. O yüzden tekneyle gitmek hem daha farklı bir deneyim hem de daha keyifli oldu bizim için. Ama arabayla da gelenler var bayağı. Hatta şurada klasik arabayla dolmuş var. Dolmuş klasik arabası var. Onu da göstereyim size. Bayağı sevimli. Şunun tipine bakın. Buraya normalde giriş buradan karadan gelince de ücretliymiş, 80 peso. Yani aslında 1 euro falan yapıyor sokaktaki kurdan çevirirsek. Burası bir böyle doğal park alanı, işte güneşleniyor insanlar, bir şeyler yiyor. Milli parklar gibi düşünebiliriz sanırım bizim Türkiye'deki. La Arboleda. Bayağı hızlı gidiyormuş ya. Kullanmazken hissetmiyordum, kullanınca fark ettim. Drive the same roads every day. We both get there our own Ben bunu çok sevdim. Bayağı hızlı gidiyor ve böyle kayar gibi gidiyorsun, çok güzel. Zaten doğa çok güzel. Evet, Küba'daki en güzel anılarımızdan biri oldu bence bu. But we both grow from the same sorrow. If we both know we'll be together tomorrow, I can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. Now it's almost like a dance, the rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through. The longer I'm away from you, yeah, we fight good, we make love better. If we both know we'll be together forever, I can be like the tree in the wind. Same old roots, but I can bend,
together. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together forever. We can be like the trees in the wind, same old roots but we can bend, learning to understand and sway together. We can be. Arkadaşlar arkamdaki ağaçlar, bu kökleri değişik denizden böyle ters ters çıkan, bunlar mangrove ağaçları. Daha önce Bali'de, Endonezya'da, Bali'nin karşısındaki minik ada Lembongan adasında bu ağaçları görmüştük. Çok enteresandı. Orada da böyle bir tekneyle gezmiştik. Onların aynısını şimdi burada Küba'da gördük. Lembongan videomuzu da izlemediyseniz linkini hemen koyalım. Onu da izleyebilirsiniz. Mangrove ağaçları çok güzel, değişik. Burası Matanzas'ın İstiklal Caddesi gibi bir yer diyebiliriz. Trafiğe kapalı, böyle bütün değişik mağazaların olduğu, insanların alışveriş yaptığı bir cadde. Şöyle şimdi burada yürüyelim, bakalım değişik ne mağazalar var, ne dükkanlar var görelim. Bir ticaretin döndüğü yer diyebiliriz Matanzas'ta. Reggaeton, si? Adios. Her şey var ya bu caddede. Yok yok. İlker kitapçı kahveci buldu şimdi. Hem kitap hem kahve satmıyorlar. Bence burası direkt kitapçı. Literatura de idiomas. Dil kitapları. Fidel kitapları diye özel bir bölüm var kitapçıda. Evet arkadaşlar. İşte Matanzas'ın bütün ekonomisinin döndüğü cadde. Market var bir tane. Bayağı dolu görünüyor rafları. Normalde bazı marketlerde bomboş olabiliyor raflar. Burada bayağı bir çeşit var. Burada yine bir mağaza var. Ron falan satılan. Biraz daha turistlere yönelik. Şimdi arkadaşlarımız gazete arıyorlar. Sipariş gelmiş onlara Türkiye'den. Küba gazetesi. Granma var, Hiron var, Juventud gazetesi var. Arkadaşlar buralar böyle mağazalar. Ve dediğim gibi aslında birilerinin evlerinin önü bunlar hep. Mesela ayakkabı mağazası yapmış. Burada bebek eşyaları satan bir yer var. Telefon kılıfları var. Ve arkası da hep kendi evleri bu mağazaların. Bu arada DVD'ciler var. Bizim 20 yıl öncesinden alışkın olduğumuz bir görüntü. Böyle çizgi filmleri falan DVD'lerini satıyorlar. Duvarda da yazıyor. 4K filmler, işte HD filmler diye. Burada indirip hazırlıyorlar anladığım kadarıyla. Hatta ne istediklerini söylüyorlar, ona göre hazırlıyorlar sanırım. Arkadaşlar filmcide tabii ki bu ara çok popüler olan Küba'da Türk dizileri de bolca var. Hatta duvarda şimdi bir tane gördüm. Tatam! Yasak Elma. Görünüyor mu? O kadar çok izleniyor ki Küba'da Türk dizileri. Burada da anladığım kadarıyla böyle isteğe göre bilgisayardan dizi indirip veriyorlar insanlara DVD'de. Türk dizileri de tabii bunların içinde yerini almış.
Yalnız Matanzas'ta çok fazla araç ve motor olduğu için bayağı bir hava kirliliği var. O açıdan birazcık kirli havası. Ama şehir olarak düzenli, nispeten güzel bir şehir. Ve renkli evler tabii ki. Şurada tavacı falan var. Mutfak eşyaları satan bir yer var. Kova, tava, hırdavatçılı. Değişik ne buldularsa koymuşlar. Burası da Matanzas'taki evimiz arkadaşlar. Mavi kapımızdan girince böyle bir bisiklet var girişte hemen. Minik bir salon alanı var. Yine ailenin fotoğrafları var. Bizim kahvaltı ettiğimiz şöyle bir avlu var. Ve buradaki birçok evde olduğu gibi yine içeride bir avlu var ama buradaki bayağı geniş. Hatta böyle havuz gibi minik jacuzzi gibi bir yer yapmışlar. Şimdi kış olduğu için boş ama yazın dolduruyorlar burayı muhtemelen. Buranın geceliği $20. Şu sağdaki kapıda bizim odamız. 1916'da yapılmış. Burada evle ilgili bilgiler yazıyor. Burası da biraz dağınık olmakla birlikte bizim odamız. Tavanlar inanılmaz yüksek. Buradaki ilginç nokta o. Eskiden sanki devler yaşıyormuş. Devler ülkesindeymişiz gibi. Klima böyle bayağı 4 metre yukarıda. Odada minik buzdolabımız da var. Televizyon da koymuşlar. Her şey var aslında. Bir gece kaldık zaten Matanzas'ta ama daha çok da kalırmışız. Çünkü bayağı keyifli bir yermiş, sevdik. İşte Matanzas'taki evimizden de bu kadar. Plaza Libertad Özgürlük Parkı'nda bir konser varmış ama biz yetişemeyeceğiz galiba. Bir yarım saat, bir saat sonra başlayacak. Hazırlık yapıyorlar şu an. Bu meydan çok güzel bir meydan. Ferah, ağaçlı, kuşlu. Keşke yetişebilseydik konsere de. Şimdi arkadaşlar Matanzas'ın meydanından, merkezden birazcık dışarıya doğru yürüdük. Aslında asıl hedefimiz bu tarafta böyle burnun sağ tarafına doğru bir kale var. Oraya gitmekte ama biraz uzak. 2 kilometre daha yürümemiz gerekiyormuş. O yüzden oraya kadar gitmeyeceğiz. Ama böyle gün batımında güzel renkleri olan bir denizle karşılaştık. Burada durduk, fotoğraf çekiyoruz. Sanırım bu arada Matanzas biraz liman kenti gibi bir yer. Çünkü büyük büyük yük gemileri, tankerler var. O açıdan böyle zaten çok turistik bir yer değil. Çok fazla turistle de karşılaşmadık. Sanıyorum kendi ekonomisini döndürebilen büyük şehirlerinden biriymiş burasının. Normalde tur planlarına çok dahil edilen bir şehir değil. Ben de araştırdığımda çok görmemiştim ama bizim ekstra zamanımız olduğu için Havana'ya giderken vardı oradan. Buraya da uğrayalım istedik. İyi ki de yapmışız, bence değişik bir yer görmüş olduk. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Her şey treni, her şeyde okunuyor. Hersi treni diye bir tren var. Buranın yanılmıyorsam en eski tren yolu olması lazım. Şu anda da çalışıyor hala aktif olarak ve çok uygun fiyatlı ama tabii çok konforsuz eski bir trenmiş. Sadece o içeriden gidiyor, karadan gidiyor. O yüzden biz Havana'ya kıyıdan otobüsle gideceğiz ama onun tren yolunun yanından geçtik şimdi. Onu da göstereyim. Bayağı eski. Burası nostaljik tren. Aslında enteresan olabilirdi ama bu sefer değil. Matanzas'taki önemli binalardan biri, zaten ne kadar iyi bakıldığından da anlayabilirsiniz. Sauto Tiyatro binası. Vieja Meydanı, şu karşımdaki meydanda. Plaza Libertad'dan sonra ikinci en önemli büyük meydan diyebiliriz buraya da. Meydanlardaki evler genelde hepsinden daha da bakımlı ve güzel oluyorlar. Taverna Villa. Taverna varmış burada. Burası da güzel olabilir ha. Tavernanın içine de bakalım. Meydanın adını taşıyan bir taverna. Biraz terk edilmiş gibi. Arkadaşlar Matanzas'ta heykel olayı
Çok farklı bir boyutta. Enteresan heykeller var her yerde. İlker de böyle ilginç şeylere bayıldığı için hepsiyle fotoğraf çektiriyor. Domuzu es geçtin. Domuzu çok sevmemiş. Bakalım bu neymiş. Bu olur ama. Bu ne yapıyor? Ben bunu komple alabileceğim bir mesafeye geç. Bu burada dengesini kaybetti. Bu çekmecelerin içinden çıkmış. Ben bunu böyle dengelemeye çalışıyorum. Tamam, çekiyorum. Arkadaşlar galeri açtırdık. Kapalıydı. İçeri girdik şimdi. Enteresan şeyler var. Minyatürleri var heykellerin. Demin meydanlarda gördüğümüz birçok heykelin küçük versiyonları var. Bir atölye burası aslında şu anda bunları yaptıkları yer aynı zamanda. Arkada bayağı bir yapım atölyesi var. Ve çok yaratıcı gerçekten. Gördüğüm en yaratıcı galerilerden biri. Malekon, o yürüdüğümüz sahil boyu. Malekon, El Malekon. Havana'da da heykelleri varmış. Biz de buradan tekrar Havana'ya geçeceğimiz için orada da heykelleri görürüz belki. Bu bir proje arkadaşlar. Heykel çalışmaları yapılıyor çelikten, metalden. Çok enteresan, güzel ama başarılı.